Enki rüyama girdi, bana bunu verdi diyor. Şarlatanlıkla insanları suçladıkları her alanda deney yapmışlar. Ve sabah ben uyandığımda derim ki uzaylılar tarafından alıkonuldum. Sonra bunu gece 12'den 3'e kadar DNA'mıza gönderiyorlar. Yani bizim beynimizin dinlenme süresi 90 dakika. Milyarderler inanılmaz para yatırdı ve Shinya Yamanaka'ya şunu sordular. Bizi ölümsüz yapabilir misin? Gerçek bilim ülkelerin gizli depolarında yapılıyor şu anda. Bir nevi psikologluk yapar size. Kişisel ve küresel manipülasyonlar. Başlıyoruz. Bilinmeyene yolculuğumuz devam ediyor efendim. Göktürk Ramu bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. En son bölümde konuştuğumuzda rüyalarda kalmıştık. Evet. Nedir rüyaların sırrı? Şimdi biz rüyalar üzerine de hani araştırmalar yaptık. Benim bir rüya yorumcu arkadaşım var. Hani manevi kardeşim olarak adlandırdığım Servet Derya Değerli. Yaklaşık 12-13 yıldır tanıyorum ve inanılmaz bir rüya yorumcusu. Ona rüyalarımı yorumlattım vaktiyle. Sonra ben hani rüyaları şöyle geçmişe dönük bir araştırayım dedim. Sümerlerden günümüze kadar rüyaları işlenmiş, tabletlere işlenmiş, sitellere işlenmiş, işte el yazmalarına işlenmiş rüyaları, hatta kutsal kitaplarda bile anlatılmış rüyaları araştırdım. Ve sonuçta hani günümüz çalışmalarıyla, günümüz bilimiyle de bunu birleştirerek bir kitap çıkarttık. İşte bu rüyalarımız antik zamanlardan modern zamanlara diye bir kitap çıkarttık ve bu ana kadarki bilinen algının ötesine geçtik. Önce geçtiğimiz kısım ne diye söyleyecek olursak, birincisi, yani bunu Derya hocamızın verdiği bilgiye dayanarak söylüyorum ve bence de doğru. Bu zamana kadar genel kolektif semboller vardı. Elma görürsen Google'a yazarsın. İşte elma görmek. Hı hı. Ama yeni modern zamanlarda elmanın sizin için ne ifade ettiği daha önemli. Hı hı. Yani elma herkes için aynı şeyi ifade etmez. Kimi için iyi, kimi için kötü. Siyah kedi gördünüz. Google'a yazdınız. Herkese tek bir cevap verir. Ama siz siyah kedileri seviyorsanız, siyah kedi size lanet getireceğine inanmıyorsanız başka bir anlam vardır. Kediden çekinen insanlar için başka bir anlam vardır. Buna hani hocamız öncelik verdi ve yorumların çoğu zaten doğru. Neden doğru? Çünkü bilinçaltımızın bizimle konuşmasıdır. Yani gördüğünüz rüya %99 olasılıkla bilinçaltınızın size verdiği mesajlardır. Ve bunu hani şifalandırmak için vardırlar. Bu şifalandıran rüyaların çoğunu da hatırlamayız. Anlık olarak uyanırsak zaten hatırlıyoruz. Ama onu soracaktım. Ne zaman hatırlıyoruz, Evet. ne zaman hatırlamıyoruz? Şimdi, ama bilimsel olarak bakıldığında ilginç bir şey var orada. Yani %99'u bir kenara bırakırsak, onun üzerine çok fazla konuşmayacağım. Çünkü o tam Derya hocamızın hani analizlerinin olduğu kısım. Ben %1 üzerine konuşacağım. Şimdi son yapılan araştırmalar artık rüyanın çok farklı bir tarafını ortaya çıkarttı. İnsan gözünü kapatıp işte rüya alemine daldığında, yani uykuya daldığı an itibariyle beyin fonksiyonları yavaşlıyor, durma noktasına kadar geliyor. Fakat 1,5 saat sonra aniden uyanıyor beyin. Yani bizim beynimizin dinlenme süresi 90 dakika. Yani telefonu şarja taktınız, 90 dakika boyunca şarj oluyor. Ondan sonra beyin sanki gündüzmüşçesine, sanki iş yapıyormuşçasına hareketleniyor. Aktive oluyor. Aktif oluyor. Aynı şekilde çalışıyor. Ama benim şimdi beynim aynı şekilde çalışıyor. Sizinle konuşuyorum. Kameraya bakıyorum şu anda. Ama yatarken niye ben bunları yapmıyorum? Aynı şekilde çalışıyorsa beyin. İşte pons denilen küçük bir mekanizma var içeride. O vücudumuzu felç ediyor. Gözlerimiz hariç tüm vücudumuz felç olduğu için biz aslında hareket edemiyoruz. Ama hareket etmemiz gerekiyor. O zaman şunu söyleyebiliyoruz. İlk 1,5 saat beyin dinleniyor. Sonra ise beyin yaşıyor. Yani beyin rüya görüyor, hayaller alemine dalıyor diye bir şey yok. Beyin gündüz yaşadığımız gibi yaşıyor. Her şeyi gerçek olarak yaşıyor. Yani biz rüya görmüyoruz. Gördüğümüz şeyi yaşıyoruz aslında. Nasıl olabilir? Gerçek hayatta yapamayacağımız şeyleri de yapabiliyoruz rüyamızda. Mesela uçabiliyoruz ya da çok hızlı koşabiliyoruz o gibi. noktaya geleceğim. Şimdi iki türlü rüya var. Bir ön lobumuz dediğimiz işte frontal korteks dediğimiz alan, yani mantık alanımız, bir de amigdala hipokampüsün aktif olduğu alan. Şimdi bu ön taraf aktif olduğunda, işte prefrontal korteks aktif olduğunda rüyanın içinde mantık vardır. Ben burada ne arıyorum? Ben şimdi uçamam ki, nasıl uçuyorum diye sorarsınız. Yani bir sürü şey yaşarsınız ama rüyanın sahibi sizsiniz. Hatta kendinizi uyandırma gücünüz de var.
Yani saçma bir şey görürseniz o mantıksız, ben rüya görüyorum deyip uyandırırsınız da kendinizi. Ama genelde %99 orası kapalıdır, arkası açıktır. Yani amigdala ve hipokampüs. Orada da duygular yoğunluktadır. Ama neden unuturuz? Yani çünkü bilinçaltı sizle konuşur konuşur, içeriği temizler. Anlatamayacağınız şeyleri psikoloğa gitmek gibidir. Yani içinizde biriktirdiniz. Sonra onlar o sahneden o sahneye, o sahneden o sahneye atlar. Siz hatırlamazsınız. Ya da o an tuvaletiniz geldi, uyandınız. Hatırlarsınız bir kısmını, sabah unutur. Unutun. Ya da not alırsınız. Bilinçaltı sizinle konuşuyordur. Bu aslında bir temizlik olayıdır. Hatırlamama nedeni ise iki tane şeyin orada düşmesidir. Hani birisi serotonin, birisi de stres hormonu dediğimiz, norepinefrin dediğimiz hormonun düşmesiyle biz unutkanlık başlar. Anılar toparlanamaz falan filan. Bunlar hepsi %1 ile alakalıdır. Onların da avantajı var. Çözemediğiniz bazı şeyleri çözebilirsiniz. Size bir mesaj geldiyse ve çok net anladıysanız onu bir yorum şeklinde kendiniz yorumlayıp ben bunu çözmem gerekiyor deyip çözersiniz ve bir nevi psikologluk yapar size bilinçaltı rüyaları. Bunları bir kenara bırakırsak bir de geriye kalan bir kısım var. Özellikle mantık rüyaları, lucid rüyalar dediğimiz işin içinde bizim mantığımızın olduğu rüyalar aslında bizim bilinçaltından gelen rüyalar değildir. Peki nedir? İşte bunun için katman katman geçmişteki rüyaları inceledik. Yani bir önceki programda bahsettim. Bir insan durduk yere rüyasında periyodik cetvel görüyorsa buna bilinçaltı diyemeyiz. Periyodik cetvel bir teknik bir tablo. Ve bu tabloyu hani ya da ampul görüyorsa, ampulün nasıl yapıldığını görüyorsa ya da bir şu Herhangi bir icat olabilir, değil mi? tabii herhangi bir icat olabilir. Yine işte şeker hastalarının insülin nasıl yapılır? Bunu rüyasında göremez yani bir insan. Bilinçaltı olması mümkün değil yani bunların. Bunlar nasıl geliyor diye başladık araştırmaya. İlginç şeylerle karşılaştım. Önce şunu dedim kendi kendime. Ben rüya görüyorum, ben de görüyorum. Ben bir konuya çok yoğunlaştığımda o konuyla ilgili cevaplar geliyor. Nereden geliyor olabilir? Yani bunlar bilinçaltından gelmeyeceğine göre. Az önce bir önceki ders nereden çıktı? Bir Önceki yayınımızda beşinci boyutu deneyimlemekten bahsetmiştim. Ben onu bilmem mümkün değil ama işte ben ona çok yoğunlaştım kitap yazarken. Öyle bir rüya gördüm. Bunu bana kim veriyor bu bilgiyi? Bugün bana kim veriyorsa 100 yıl önce de Ramanujana vermiş. 500 yıl önce Barbaros Hayrettin'e vermiş mesela Deniz Savaşı'nda. 1000 yıl önce başkasına vermiş. 1500 yıl önce bunlar hepsi yazmışlar. Ama 2000 yıl öncesinden itibaren isim vererek yazılıyor artık. Yani rüyama şu girdi, bu girdi denmeye başlıyor. Haberci rüyalar gibi. Haberci değil, yani Enki rüyama girdi, bana bunu verdi diyor. Mesela tarihin ilk rüyası Gudeya'nın rüyasıdır. Lagash kralı rüyama Ninurta girdi. Bana bir yapı yap dedi. Yapıyı şu şekilde yapmamı söyledi. Ve bana tuğla yapımını gösterdi. Falan diye anlatıyor. Yani sonradan da başka bir tanrıça grubu geliyor. Onaylıyor. Doğru yapmışsın diyorlar. Mesela yaşadığını da söylüyor o kişilerin. Yani benim şu anda anlamlandıramadığım karşıdan gelen rüyaların geçmişte bir karşılığı var diyerek işte biraz daha ilerledik ve şu şeye ulaştım. Bir rüya gördüğünüzde hani bireysel olarak düşündüğümüzde ilk olarak şunu söyleyeceksiniz. %99 bilinçaltı. Ama bilinçaltı olmadığından eminseniz ikinci kısma geçeceksiniz. O %1'lik kısma giriyoruz yavaş yavaş. Bu ikinci kısımda da bilinç rüyaları vardır. Yani bir kitlesel bilinç rüyaları. Hani bugün deprem oldu mesela. Gece deprem rüyası görebilirsiniz. Önceden. Yani bugün çünkü bu kitlesel bilinç size yükledi bunu. Ve gece deprem oluyor zannedebilirsiniz. Yani bu böyle rüyalar görülebilir. Veya sabahleyin uçağa bineceksiniz. Gözünüzü kapattığınızda uçağı kaçırdığınızı görebilirsiniz. Yani bunlar kitlesel bilinç rüyalarıdır. Bilincinizde bir şey var, bir endişe var. O endişeyi gün yüzüne çıkarıp size yansımasını yaşayabilirsiniz. Bir sonraki mesela şeyde olasılıklar. Yine gün içinde kahve mi içeyim, çay mı içeyim deyip kahve içmeyi çok düşündüğünüz ikisi arasında sonra kahve içtiniz. Rüyanızda çay içebilirsiniz. Yani çünkü o olasılıktan da yol devam edebilir sizin için. Veya birine açılmak istiyorsunuz. Çok hoşlanıyorsunuz kişiden. Yani heyecanlı bir an vazgeçiyorsunuz. Gece rüyanızda onunla konuştuğunuzu görebilirsiniz. Ona açıldığınızı görebilirsiniz. Bunların hepsi aslında bilinçaltı, bilinçüstü. Hani rüyaları. Bu çerçevede bakmak gerekiyor. Bunlar da değilse eğer yani ki benimle alakalı değilse mevzu
Bu sefer bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Genel A dediğimiz rüyalar. Genel A 3 gün öncesine, 5 gün öncesine bazı şeyleri de haber verebilir. Aynı anda o anda olan şeyleri de haber verebilir. Çünkü bir bilgi ortaya çıkmıştır. Yanardağ patlayacak. O bilgi yayılmıştır. Ve size de yanardağ rüyası gelebilir mesela. 3 gün sonra yanardağ patlar dersiniz. Ben rüyamda görmüştüm dersiniz. Ama yanardağ 3 gün sonra patlayacağı belli değil. Ama yanardağ kokurdamaya başladı. Bu bilgi yayılmaya başladı. Yani bu radyo frekanslarını radyoların alması gibi düşünün. Hepimizde bir radyo var ama yukarıda da bir radyo istasyonu var gibi düşünün yani. Bunları da geçtikten sonra bunlar da değilse eğer bir sonraki katmana geçiyoruz. Kişisel ve küresel manipülasyonlar. Çünkü artık manipüle edilebiliyor rüyalarımız. Daha öncesinde de vardı. Nasıl edilebiliyor yani? Mesela Firdevsi'nin eserinde şey der mesela bir şaman başka bir kralın rüyasına girebiliyor. Yani şamanlar rüyalara girebiliyorlar. Bugün enerjiyle uğraşan insanlar bunu yapabiliyorlar mesela. Manipüle edilebilirsiniz. Hadi bunu geçtik. Küresel manipülasyon. Hani subliminal mesajları dizilerin içine yerleştirdikleri gibi ben inanıyorum ki bize de frekanslarımıza yayın yapılıyor sürekli gece. Nereden biliyoruz? Çünkü CIA'nin yaptığı deneyler var. Yani şu anda mesela geçen yayınlandı. Ben de aldım. 50 yıl sonra CIA deneyleri falan açıklanıyor ya. Evet. Adamlar yani biz 50 yıldır şarlatanlıkla insanları suçladıkları her alanda deney yapmışlar. Ve bilim insanlarıyla yapmışlar. Yani dışarıda biri bunu yaptığında şarlatan demişler. Ama kendileri bunları yapmışlar. İşte onlardan bir tanesi Dördüncü Tür diye bir filmle bize verildi. Dördüncü Tür'deki hikaye neydi? Alaska'nın Nome bölgesinde insanlara bir psikiyatr gidiyor. Diyor ki burada insanlar uzaylılar tarafından alıkonuluyormuş. Gelin bana hipnoz yapayım. Ve uzaylılar tarafından gelindiğinde kendisine bazı sorular soruyor. Baykuş gördün mü? İşte soğuk muydu? Şudur budur. Sembolik sorular soruyor. Birçok kişi eliyor, birçok kişi de alıyor. Sonra onlara hipnoz yaparak falan bunların uzaylılar tarafından kaçırıldığını gösteriyor. Sahneler eklenmiş gerçekçi olması için aslında gerçek değil hiçbiri. Ama temelde yapılan şey arka plana baktığınızda yani Alaska'nın Nome bölgesi zaten frekansa çok kapalı bölge. Yani tam soğuğun olduğu bölge. Dışarıdan frekansın girmesi mümkün değil. Bir kontrol grubu bir de deney grubu. 2 tane grup oluşturuyorlar. Ve bu bölgeye frekans veriyorlar. Gece 12'den 3'e kadar işte buradaki arkadaşlar bir çekim alıyor. Benim şurama bir kamera takılıyor. Ben işte 2 tane gri şeklinde giyiniyor insanlar. Beni o griler getiriyor bir şeye yatırıyorlar. Gelip tepemden bakıyorlar. Bana 2-3 tane oradan sembol gösteriyorlar. Baykuş sembolü. İşte oranın soğukluğunu bana hissettiriyorlar. Ben bunların hepsini alıyorum ve bir yayın yapılıyor. Bunu bir yayına dönüştürüyorlar. Sonra bunu gece 12'den 3'e kadar DNA'mıza gönderiyorlar. DNA yayın dediğimiz şu. Hani telefonu hoparlöre nasıl koyarsanız yan tarafına dıdıdıt dıdıdıt diye ses çıkarır ya. Gece 12'den sonra bize bu yayını gönderdiklerinde kulaklarımız da hoparlör gibidir. Uğuldama başlar, frekans değişimi başlar. 3'e kadar devam eder bu. Bunun net bir kanıtını isterseniz frekans uğuldama başladığı anda kulaklarınızda veya bir frekans değişimi başladığı anda uzaktan kumandalı arabayı koyun yanınıza, o çocukların kullandığı 27 Hz ya da 40 Hz olabilir. O ileri geri hareket etmeye başlayacaktır. Çünkü basit frekans gelen frekansı alacaktır, hareket edecektir. Kulaklar anlamaz, biz anlamayız ama DNA çözer onu. Ve bize bu bilgi verilir. Ve sabah ben uyandığımda derim ki uzaylılar tarafından alıkonuldum derim. Sonra bir psikiyatr çıkar der ki uzaylılar tarafından alıkonulanlar bana ulaşsın. Ben giderim başvururum. Arkadaşım da gelir. Arkadaşıma sorar baykuş gördün mü? Görmedim. Hadi sen git derler. Bana gelir baykuş gördün mü? Gördüm. Soğuk muydu? Evet. Griler miydi? Evet. Ha sen gel. Sonra benim kan değerlerime bakarlar. Benim cinsiyetime bakarlar. Benim ırkıma bakarlar. Bu adam bunu aldı, diğeri alamadı. Bunu daha da genişletmemiz lazım. Herkesin görebileceği alana sokmamız lazım diye bir deneydir aslında bu. Ama bu kişi bunu bilmez ve ben özelim. Bir de onu verirler. Alıkonuldum. Hissi uyandırırlar. Hemen hemen her ülkede yapılmıştır bu. Ama bu dediğim 2000'li yılların filmine verildiyse 1980'lerde yapılmış. Daha önceden yapılmıştır bile. 2000'de film olarak önümüze çıktıysa şimdi kat be kat fazlası yapılmaktadır. Yani o yüzden bu manipülasyon rüyalarıdır bunlar. Ama bunlar insanları kontrol etme aracı olarak kullanılır. Kapitalist sistemin devamını sağlar. Yani al, sat. Kime hizmet ediyor peki bu? Kapitalizme. Sabah kalktığınızda almak istersiniz, satmak istersiniz, daha çok para kazanmak isterseniz paranız yoksa kredi kartına yüklenirsiniz. Kredi kartı mağdurları falan filan çıkar ortaya. Ama bunu yok etmenin yolu enerjiyi yüksek tutmak
ve mantıkla hareket etmek. Yani içiniz bunu almak istiyorsa şu cümle önünüze gelmemeli yani. Ben değerliyim, kendime değer veriyorum. O yüzden benim aslında bu kadar param yok ama bunu alacağım. Hani bu cümleler de onu destekleyici cümlelerdir. Al al al, sat sat sat. Sen değerlisin. Yani senden kıymetli mi? Bunlar ona hizmet eder. Bireysel de olabilir. Enerji dünyasında çok duyabiliyoruz. Bunlar hepsi insanlarla alakalı rüyalar. Ama katman katman gittik. Ne dedik önce? Bilinçaltı mı? Bilinç mi? Bilinçüstü mü? Genel ağ mı? Bireysel müdahaleler mi? Küresel müdahaleler mi? Bunların hepsini aştıysak, bunların hiçbiri değilse rüyalarımız, ikinci ve en eğlenceli kısım başlıyor. Nedir? Gördüğünüz rüyalarda eğer lucid rüyaysa ve mantık yerindeyse, o sabaha kadarki 1,5 saatten sonraki sabaha kadarki kısımda aslında atom altı parçacıklarınız 5. boyutta 10. boyut yolculukları yapıyor olabilir. Sizin uçuyor dediğiniz şey aslında ruhum uçuyor geri geliyor değildir. Kuantum fiziğinde sizin atom altı parçacığınızın size, çünkü bütünün temsilcisidir parça. Yani neden büyüler bir saç teliyle yapılır? Saç telinizi alıp Japonya'ya bile gitseler büyü tutar. Çünkü sizin bir DNA parçanız vücudun bütün özelliklerini taşır. Öyle düşünün. O yüzden sizin atom altı parçacıklarınız hunharca her tarafa saçılmaktadır. Size her yerden haber getirmektedir. Uyuduğunuzda da o atom altı parçacıklar kimi uçar, kimi gider, kimi paralel evrene gider. Kimi ayna evren dediğimiz yeni bir hadise var. Oraya gider. Yani bunlar hepsi size sabah uyandığınızda yorgunluk hissiyle gelir. Zaten çünkü sabaha kadar uyumadınız. Ha, bunu tespit etmenin yolu da şudur. Eğer siz boyut sıçraması yapıyorsanız, paralel evrenlere gidiyorsanız mutlaka gama ışını patlaması gerekir. Yani bir enerji gerekir. Sizin bir evrenden bir evrene gidebilmeniz için bir enerji gerekiyor. Bu rüyada daha mı kolay oluyor? Rüyada daha kolay olur. Ama bunun da zamanları vardır. Mesela sabah ilk güneşin doğduğu an, akşam güneşin batarken anı, güneşin tam tepede olduğu an en kolay anlardır. Ve insan orada mantık kuramaz. Gördüğü şeyler yani gittiği yerle burası arasında mantık kuramaz. O yüzden birçok dinde o saatlerde uyumak yasaklanmıştır. Mesela akşam vakti uyudunuz sayın. Yani belki başınıza gelmiştir. Uyandığınızda sabah zannediyorsunuz falan yani. Çünkü buraya uyum sağlayamıyorsunuz. Hani işin özü budur. O yüzden o zamanlarda yasaklanmıştır. Gama ışını patlaması. Yani başınıza bir deney yapılsın. Şu ara yapılıyor o deneyler. Gama ışını patlaması ya ölüm anında ya da boyut değiştirme anında ortaya çıkar. Uzayda da gama ışını patlamasını görüyoruz defalarca. Bu şunu anlatır. Aslında sizin için gereken enerjiyi beyin üretiyor. Yani bir paralel evrene gidip gelmeniz için beyin üretiyor bunu. Ölüleri görebilirsiniz. Çünkü paralel evrenlerde ölü denilmiş kişiler ölmemiştir. Geçmiş zamana gidebilirsiniz. Çünkü kuantuma göre yani gelecek, geçmiş, şimdiki zaman iç içedir. Lineer değil. Yani Evet. kuantum silgi deneyi bize bunu lineer olmadığını gösterdi. Yani zaman içerisinde gezmek bir sonraki nesil için çok daha kolay olabilecek. Nedir o silgi deneyi, bahsedebilir miyiz kısaca? Kuantum silgi deneyi çift yarık deneyinin ileri bir modelidir. Çığır açıcı cinsten bir deneydir. Yani çok basit, günümüze uygulayacak olursak zaten bunu kuantumcular yapıyorlar. İşte benim beraber çalıştığım Şanal Hoca olsun, Anıl Hoca olsun, bunu zaten yapıyorlar. Ama kişi kuantum bilgisine haiz olursa geçmişindeki travmalarını kendi kendine de temizleyebilir. Düşünün, 10 yaşında bir travma yaşadınız. 10 yaşındaki travma buradaki elektron. Ama şimdi kaç yaşındasınız? 40 yaşındasınız. 40 yaşındaki haliniz 10 yaşındaki haline gidip zamanda geriye gidip şu travmayı yaşıyorsun. Bunu değiştiremezsin ama dönüştürebilirsin. Onu affet. İşte çünkü senin 10 yaşındaki travman nedeniyle ben şu anda şu sorunları yaşıyorum deyip o anı dönüştürdüğünüz anda şu anda da dönüşüyor. Travmayı yok edemiyor mu peki? Travmaya sebep olan olayı yok edemiyor. Olayı yok edemiyor ama olay hakkında bilgilendiriyor. Önceden bilgilendiriyor. Ona karşı bakışınızı değiştiriyor. O duvara çarpacak. Ama ne dedi? Duvara çarpacaksın ama gözlemleniyorsun dedi. O duvara çarpıyor. Duvara çarpması yok edilemiyor. Çarpacak o duvara. Ama duvara çarparken gözlemlendiğini bilerek çarpıyor. Dalga şeklinde yayılıyor. Yani o kadar muhteşem bir deneydir ki bu son geldiğimiz noktadır yani. Bir iki gündür biz de bunu tartışıyoruz zaten. Bunlar çok daha artarak devam edecek. Yani şimdi rüyalar kısmında da biz aslında kendimizin ne olduğunu bilirsek bizim için sınır yok. Sınırları koyanlar başka insanlar.
bizim için. Yani kuantum seviyesinde kanserini bir günde yenenlerden tutun, işte astral seyahat yapanlara kadar, bunu bilinçli yapanlardan tutun, geleceği tahmin edebilir, öngörebilir olanlara kadar birçok insan mevcut dünyada. Yani Var mı böyle kişiler? kesinlikle var. Kuantum sistemini ama bilenler negatife kullanmazlar. Yani birisi negatife kullanıyorsa kuantum sistemi bilmiyordur. Peki neden yaygınlaştırmıyorlar? Mesela kanser için çözümün olması anlamına da geliyor bu. Şöyle, İyilik için niye yayılmıyor bu? yani o kadar basit değil. Herkesin kendi hayatı var, karması var. Yani bunu anlayabilmek ayrı bir mevzu. Bir de yani şey derler, iyileşecek hastanın ayağına doktor gelir. Kişi düşünsenize bir sürü karma yüklenmiş, bir sürü şey yaşamış. O kişiye gelip kuantum silgiyi siz de uygulasanız kendi de anlamayacak. Siz de uygulasanız anlamayacak. Çünkü o noktada değil. O noktada hazır olmayan bir insana gelmez. Sizin hazır olmanız için belli şeyleri geçmeniz gerekiyor. Yani o noktaya gelip o bilgi size açılıyorsa iyi insan olmanız gerekiyor. Geçmişteki karmalarınızı temizlemeniz gerekiyor. Bunları yapmadan hani hop dedik hemen çözdük. Bu kadar basit değil, Değil. yani. Herkes her Hazır gün olmak yaşamaz. gerekiyor. Siz kuantum silgiyi 100 kişiye anlatın buradan çıkıp 99'u anlamayacak ama hazır olan kişi anlar mesela. Bu bir örnektir. Bu bir deneydir. Bu deney bize bilgimizin ötesindeki gerçekleri anlatmaktadır. Zaman kavramının aslında bir hiç olduğunu anlatmaktadır. Ve bizim de aslında gerçek bir dünyada tam anlamıyla yaşamadığımızı anlatmaktadır. Yani Hangisi gerçek? Şimdi bu noktada şu da an o geliyor simülasyona aklıma. geçelim. Yani Matrix'teki gibi acaba rüyamızda mı gerçeği yaşıyoruz? Yoksa şu anda mı rüyada da gerçekteyiz? gerçeği yaşıyoruz, şimdi de gerçeği yaşıyoruz. Fakat rüya dediğimiz olayda başka gerçeklikleri yaşıyoruz. Boyutları atlayabiliyoruz. Başka evrenlere gidebiliyoruz. Orada yaşayan ailelerimizle görüşebiliyoruz. Orada yaşadığımız tanıdıklarımıza "Aa sen ölmüştün" diyebiliyoruz. Yani mutlaka yaşayanlar vardır o izleyenler arasında. Ölü bir insan bilmiyor öldüğünü. Ya ben sonra kendinize diyorsunuz ki yani o ölmüştü, ben burada olmam mümkün değil. Bu rüya diyorsunuz, uyandırıyorsunuz kendinizi. Bazen de tam tersi oluyor ama hani hiç ölmemişçesine değil mi? Daha- Onunla birlikte yaşayabiliyorsunuz. Yani Aynen, zamanda onda- çok farklı bir zamanda Tabii yaşayabiliyorsunuz. onları yaşayabiliyor. Bunların hepsi bizim çoklu evrenlerdeki yansımalarımız aslında. Paralel Paralel evrenlerdeki diğer evren var, olasılıklar. aynı evrenler var. Yani bunlar üzerine de şu anda kanıtlar ortaya çıkmaya başladı. Yani 2024-2025 gerçekten çok özel bir zaman dilimi. Çünkü son 36 yıllık bir süreç başladı. Burada beni en çok etkileyenlerden bir tanesi bu Google'ın makalesidir. Yani kuantum bilgisayar yapıldı biliyorsunuz, Willow. Ve kuantum bilgisayar, örnek vermek gerekirse makalede yazıyor bu arada. Yani bir birim bilgi yüklediler. Karşılığında 10 birim bilgi istediler. Yani ama 1 milyon birim geldi. Atıyorum tamamen. Ve bunun mümkün olmadığını söylediler. Sonra bir makale yazıldı. Makalede bir bilim insanı şöyle mümkün olabilir dedi. Diğer paralel evrenlerde yaşayanlar da kuantum bilgisayarlar yaptılar. Ve bunlar elektron ve proton aracılığıyla diğer paralel evrenlerle bağlantı kurup diğer bilgisayarların bilgilerini de depoladılar. Ve o yüzden 1'e 1 milyon. Yani biz paralel Bu evren kadar sonuç ondan öyle atladık çıktı. dediler. Daha da ilginci 1972'de Isaac Asimov işte Tanrılar kitabında elektron pompası yaparak başka evrenlerle bağlantı kurulabileceğini bize anlatmıştı. Bu dediğimiz evrenler çok mu uzak? Hayır, değil. Şimdi rüyalar olayı net bir şekilde şunu söylüyor ama %1'lik kısım. Yani atladık her şeyi. Ama sabah artık da yorgun uyanıyoruz ve gece mantıklı rüyalar görüyoruz. Rüyada uyandığımızda rüyayı hatırlıyoruz ve başka evrenlere, başka kişilere, yani şu anki eşiniz orada, arkadaşınız olabilir vesaire, bunları görüyoruz falan. Artık bu kısım rüya değil. Gerçeğin bilmediğimiz kısımları. Fakat sonunda geriye dönüş. Çünkü bizim barkodumuz bu evrene ait. Sabahleyin sadece bu kadar çok enerji sarf ettiğimiz için yorgun uyanıyoruz. Bunu bir kenara koyacak olursak, ikinci kısma geçecek olursak, gerçek miyiz? Şimdi gerçek miyiz yoksa simülasyon muyuz sorusunu, cevabını bulabilmek için iki değişkeni çok iyi bilmek gerekiyor. Bir insan, iki evren. Şimdi insana bakalım. Bizim 20 bin tane genimiz şu anda, protein sentezi yapan genler, işte kaşımız, gözümüz, konuşmamızı oluşturan genler. Pirincin 40 bin tane geni var. Yani pirinç uzaya çıkamıyor ama biz çıkıyoruz. Geri kalan %97 oranındaki genlerin önce çöp DNA denmiş, sonra hurda genler denmiş, şimdi anlamsız genler deniyor. Yani biz %3'ümüz açık, %97'miz kapalı. Şimdi %3'ü açık olan insan her şeyi görebiliyor, tamamen gerçek demek mümkün değil. Tamam, insandan şimdi evrene geçelim. Tüm o gördüğümüz galaksiler
o yıldızlar, evrenin bilinen işte 95 milyar yıllık çapı, gördüğümüz o teleskopla görebildiğimiz her şey %4'ün içinde. Geri kalan %96'nın ne olduğunu bilmiyoruz. Karanlık madde, karanlık enerji diyoruz. Orada var, kütlesi var. Işık geçmiyor, ışıkla etkileşime girmiyor. Onu da bilmiyoruz. %4 yani %3'lük bakış açımızla %4'ünü görebildiğimiz evrene ne kadar gerçek diyebiliriz. %4'ü bile değil aslında çünkü evren gittikçe genişliyor. Genişliyor. O zaman hani kesinlikle gerçek değil ama biz şu an simülasyonda mı yaşıyoruz? Hı hı. Simülasyon da değil. Yaşadığımız tabii ki ikili sistem, mesela binary koda bakarsak 0 ve 1'lerden oluşur ve biz binary kodla filmler, diziler, oyunlar yapıyoruz. Sanal gözlükler, şimdi metaverse'ler yapabiliyoruz. Bu kadar ilerledik. Tabiatın dili de dörtlü kod. Nedir? A, T, C, G. Benzer aslında. Yani o açıdan bakarsak biz bir bilgisayar programının gerçekliğiyiz diyebiliriz. Yani bizim yaptığımız binary kodu yani gerçek olarak görebiliyoruz. Her şeyi izleyebiliyoruz. Yaradan'dan muhtemelen biz onun kodlarıyız. Dörtlü kodlu sistemiyiz. Ama tabii ki etten kemikten oluşmuş durumdayız. Gerçeğin bir kısmıyız sadece. Onu diyebilirim. Yani tamamen simülasyonuz diyemem. Tamamen gerçeğiz de diyemem. Gerçeğin bir kısmını deneyimliyoruz. Deneyimleyemediğimiz kısımlar bizim %97 genlerimizin çalışmadığı kısımlar. Mesela 20 Hz ile 20.000 Hz'i duyabiliyorsunuz. Şimdi ben burada bir ses açsam, size test yapsam çoğunuz 15.000'de duyamazsınız. Yani kaybetmişsinizdir. Ben mesela 13.000'e kadar duyabiliyorum. Neden 20 ile 20.000'i duyabiliyorum? Ama şu kedi 25.000'e kadar Evet. duyabiliyor. Birden şöyle bakabiliyor, şöyle bakabiliyor. Bir ses geldi, ben duymuyorum. Ama mesela bir çocuk getirelim buraya. 20.000, 19.000'de o sesi duyar, ben duyamam. Bana sorsan öyle bir ses yok çünkü ben duymuyorum. Ama Neye çocuk göre değişiyor duyuyor. o algılar neye göre İşte değişiyor? kulak kaybediyor yani zamanla, Zamanla başka kaybediyoruz. şeylerle kaybediyor. Şimdi 20 ile 20.000 frekansın arasını duyuyoruz. Görme mesafemiz çok kısıtlı. Diğer boyutları göremiyoruz. Ultraviyoleleri göremiyoruz. Algımız çok düşük. Yani demir oksijeni çok yavaş taşıyor. Hemen yoruluyoruz. Çok kırılganız. Bunları %97 genleri açarak, doğru genleri açarak çok daha ileri bir görüşe ulaştığımızda evreni daha kolay anlamaya başlayacağız. Hı hı. Bunun içinde şu anda bir kırılma noktası var. O da yapay zeka. Yapay zekayı yüklüyoruz ve yapay zeka bize modelleme yapmaya başlıyor. Evren nasıl? Biz nasılız? Biz neyiz? Öyle bakıldığında ya 5-10 seneye birçok şey çözülecek ve simülasyon mu, gerçek mi, Matrix mi, değil mi göreceğiz. Ama bunların hepsi çok çok heyecanlı şeyler Çok ve bu heyecanlı çağa gerçekten, denk evet. Kırmızı geldiğimiz hap için de mı, çok mavi hap şanslıyız. mı? Gerçekleri görmek iyi mi olacak, kötü mü olacak? Ben de şimdi onu düşünüyorum bir Her yandan. zaman iyi olur. Şöyle, Uyanmak iyidir. bardağın yarısı dolur, yarısı boştur. Her gelen teknoloji negatifiyle gelir. Yani bıçak bile bir teknolojidir. Kimi katillik yapar, insan öldürür, kimi karpuz keser. Ama bıçak olmalıdır. Bıçak işimizi Doğru. kolaylaştırır. Her gelen teknoloji kötüye kullanan da olacak, iyiye kullanan da olacak. Bu dualitenin bir gereği. Ama yani o kadar şanslı hissediyorum ki, yani 1000 yıl önce Ömer Hayyamlar bunları konuşmuyordu yani. Mevlana'lar o zaman da bunları bilmiyordu. Ama biz şimdi biliyoruz. Onların bir yılda, 2 yılda, 3 yılda öğrencilik yaparak ulaştığı bilgiler bile şu anda ilkokul birinci sınıftaki çocuğun bilgilerinin yarısı kadar değil yani. O kadar şanslı bir zamana geldik ki ben bilgiyi seviyorum. Yani o yüzden her zaman bilgi iyidir. Bunları konuşmak, bunları tartışmak iyidir. Kötüye kullanan da mutlaka olacaktır ama tabii bir Evet, bir şekilde de doğru bilgi mi, dengeleyecektir. yanlış bilgi mi, o da tabii Tabii. ki çok önemli. Bir de o kısmı da var. Bizim ekip bu arada çok ilgili bu tip konulara. Ekipten sorular var mı? Şu an belli gen müdahaleleri ve genetikle oynandığına dair belli haberler görüyoruz. Böyle bir şey mümkün mü? Genetik müdahale yapılabiliyor mu? Şimdi genetiğe müdahale çok eski zamanlardan beri mümkün. Yani şu 50 yıldır falan, özellikle 1973'te ve 75'te Asilomar konferansları düzenlendi. Genetiğin bildirgesi yayınlandı. Çünkü o dönemden itibaren genetiğe müdahale başlamıştı. Hı hı. Ve bilim insanları bunları siyasilere bırakmadan kendi anayasamızı kendimiz oluşturalım. Nelere müdahale edeceğiz, nelere müdahale etmeyeceğiz. Nereler Yaradan'ın alanı, nereler bizim alanımız belirleyelim diye bir sistem başlattılar. İşte tüp bebekler falan filan ondan sonra çıkmaya başladı. Özellikle çocuklarda hastalıklar varsa çocukları kürtajla alma hikayeleri falan oradan sonra başladı. Ama ne oldu mesela? 1997 yılında embriyonik kök hücre müdahalesi başladı. Embriyolar üzerine çalışmalar başladı. Bu da
Tanrı'nın alanına, Yaradan'ın alanına girmek olarak değerlendirildi. George Bush hükümeti bunu durdurdu. Sonrasında Çin aldı başını yürüdü, müdahaleler devam etti. 2001 yılında bir eşik aşıldı. İnsanın genetik haritası ortaya çıkarıldı. Hem Nature'da hem Science'da aynı anda 2 tane makale yayınlandı. Bir tanesinde insanın 20 bin tane çalışan geni dökümü yapıldı. Diğerinde de 600 bin tane gen, 20 bin tanesi çalışıyor, diğerleri çalışmıyor şeklinde döküm yapıldı. Sonrasında CRISPR teknolojisi ortaya çıktı. Artık genlerin nerede olduğunu biliyorduk. 20 bin tane genin nasıl protein sentezi yaptığını biliyorduk. Ama CRISPR da çok ilginç bir şekilde ortaya çıktı. Yani yine bir Anunnaki müdahalesi diyeceğim ben ona. Çünkü 2 tane yoğurt üzerinde çalışan gıda mühendisi bakıyorlar virüslerle bakterilerin savaşları milyonlarca, milyarlarca yıldır devam eden savaşlarını incelerken şunu fark ediyorlar. Bir virüs bir bakterinin içine girdiğinde bakteri 2 tane enzim salgılıyor. Birincisi tarayıcı, ikincisi kesici. Tarayıcı geliyor, virüsün ACTG kısmını tarıyor, veri tabanına bakıyor. Tanıdık mı? Evet tanıdık, bu bir virüs. Sonra ikinci enzimi gönderiyor. Kesici tıp diye ortadan kesiyor. İmha Hep ediyor. aynı yerden kesiyor. Bu sonra bilgisayarlarda kullanılan sistemin aynısı. Yani virüs işte antivirüs programları kendi veri tabanlarında virüsleri saklıyorlar. Bir yazılım geldiğinde veri tabanına bakıyor. O virüsse sana bildiriyor, kesiyor. Aynı taktik aslında. Sonra dediler ki bunun insanda bir karşılığı olabilir mi? Cas9 proteinini buldular. İnsanda da varmış. Yani makas gibi kesiyor. Peki bunu biz manipüle edebilir miyiz? İstediğimizi DNA'yı kestirebilir miyiz? Hadi deneyelim dediler ve onu da başardılar. Başarırken şunu yaptılar. 2 tane Doudna ve Carpentier bunu yaptılar. Sonrasında 2020 yılında da Nobel ödülü kazandılar. Mesela örnek vermek gerekirse hemofili tek gene bağlı bir hastalık. Hemofili. Vaktiyle Çar'ın oğlu hemofili hastası. Çar çocuğuyla ilgileniyor. Rusya ile ilgilenemiyor. Lenin devrim yapıyor. Çar yıkılıyor. Çar yıkılınca Lenin Sovyetleri ele geçirince savaştan çekiliyor. Sonra Türkiye'ye yardım ediyor. Silah gönderiyor. Atatürk ortaya çıkıyor. Onun gönderdiği silahlarla, desteğiyle Türkiye Cumhuriyeti kurdu. Bak bir tane hemofili ne kadar şeye sebep oluyor. İşte Çar zaten milyoner bir adam, milyarder bir adam. Çar günümüzde yaşasaydı mesela, oğlu da hemofili olsaydı, Carpentier ve Doudna alacaklardı sağlam bir gen. Hemofili mutasyona uğramış bir gen. Sağlam bir gen alacaklardı. Çocuğu yatıracaklardı ameliyata. O dedim Cas9 göndereceklerdi. Ortadan kestireceklerdi. Tam DNA kesildiğinde 2 DNA birbirine yapışmaya çalışır. O anda bir sürü sağlam gen fırlatacaklar oraya. Onlardan bir tanesi gelecek araya, girecek şuraya. Yapıştığında artık o gen sağlam hale dönmüş olacak. Uyandığında hemofili bitmiş olacak. Yani bir hastalık, bir gene bağlı hastalık, monogenik hastalıklar bir CRISPR yöntemiyle tamamen yok oluyorlar. Şimdi bunu gördük. 100 sene önce o adamın kaderi miydi? Ya o çocuğun kaderi miydi? Yoksa ölümle aramızdaki fark teknoloji mi acaba? 100 sene sonra olsaydı Çar yıkılmayacaktı. Sovyetler destek vermeyecekti Türkiye'ye. Ne olacaktı bilmiyoruz yani. Gibi savaştan Pek çekilmiş. çok olasılık ondan Pek çok sonra bizi olasılık bekliyor var. olacaktı. İşte bu CRISPR yöntemi sonrasında çok daha denek isteyen bir yöntem oldu. Çünkü tek gene bağlı hastalıkları çözebiliyoruz ama şimdi sistem öyle çalışmıyor. Yani bizim birçok özelliğimizin karşılığı tek genlerde vuku bulmuyor. Tamam genetik haritayı biliyoruz ama hangi genin ne işe yaradığını bilmiyoruz. 20 bin tane gen tek tek ne işe yaradığını biliyoruz ama bunlardan 1, 3, 5. gen bir araya gelip başka bir iş de yapabiliyor. Bir gen ailesi topluluğu da oluşturabiliyor. Bunları bilmiyoruz. Bir sürü kombinasyonu da var. Bir sürü kombinasyon var. Bir de geride 580 bin tane gen var. Protein sentezi yapmıyor. Yani olduğu yerde titreşiyor, uyanıyor, bazen kapanıyor. Şimdi bunların hepsi için, hepsini deneyebilmek için çok fazla insan var. Bana göre Amerika evsizler üzerinde falan deneyleri başladı. Sonra da Amerika başka bir yol buldu. Bana göre diyorum tekrardan. Kendi NASA için çalışan bilim insanlarından dedi ki istifa edeceksiniz. Gideceksiniz, kendi laboratuvarlarınızı kuracaksınız. Ve insanlar üzerinde deney yapacaksınız. Çaresi olmayan hastalıklar üzerinde deneyler yapacaksınız. İnsanlar $150 gibi bir ücretle CRISPR satın alabilecek. Ve siz de bir onan formu imzalayacaksınız. Yani ölürsen ben karışmam formu. Devlete de tazminat davası açamayacaklar, sana da. Mesela HIV virüsünün çözümü yok. AIDS'in çözümü yok. Adamlar dedi ki bak çözüm yok senin zaten öleceksin.
Gel 150 dolara deneyelim gibi deneyler yapılmaya başladı. Şu an yani o kadar çok var ki CRISPR kiti alabiliyorsunuz yani 150 dolara, 100 dolara ve kendinizde neyi istiyorsanız değiştirebiliyorsunuz. Bu noktadan sonra 2016 yılında daha büyük bir devrim gerçekleşti. Nanoteknoloji dediğimiz alanda gerçekleşti. Ve çok basit bir yöntemle yaptılar yani. Nanobotlar yaptılar. Ve nereden biliyoruz? 2016'da yapılmadı. Daha önce yapıldı ama 2016'da Nobel kazandılar. Yani Nobel kazanmamış olsalar biz yine diyecekler ki komplo teoristleri. Adamlar bir robot yaptılar ve silikon gibi küçük bir malzeme, her yerde bulunabilen. Ve robota ilk verdikleri emir bilgisayardan kendinin yarısı kadar aynı robot yap. Yaptı. Bir noktada çok küçük oldu. Bir noktada gözden kayboldu. Ne kadar küçülebilir acaba diye bakıyor. Her defasında küçüldükçe biz göremiyoruz orada. Ama buradan komut alıyor. Komut en son DNA boyutuna kadar indi. Ondan sonra komut almadı. Yani DNA boyutunda robot yapmış bir teknolojimiz var 2016'da. Yani o yüzden ilk pandemi başladığında bize çip takacaklar, bizi yönetecekler falan. Bana o kadar komik geliyordu ki ben bu kitabı yazdım çünkü. CRISPR'ı da ben yazdım. 2020'den önce kaç kişi biliyordu CRISPR'ı? Ben yazmıştım ama. Bu hikayeyi yazmıştım oraya. Ve yani adamın sana diş macunun içinde barajlara atsalar, bu nanobotları içine her türlü sokacakları bir teknoloji var. Sana niye çip taksın yani? Bunun için niye aşıyla uğraşsın? Niye aşı falan filan yapsın? Her yerden Ama ulaşabilecek küçüklükte, tabii, boyutta ama bir şey var komplo sonuçta. teoristleri bundan çok beslendikleri için insanlara yani bu noktada aşı olmayın. Çünkü size çip takacaklar hikayesini. Şey de besledi yani. Hollywood da besledi. Şu da besledi. Bu da besledi. Ama bilen insanlar 2016'da DNA boyutunda robotlar yapıyoruz. Bunlar biyopsi yapabiliyorlar. İçeri girip kanser hücrelerini yok edebiliyorlar. Deneyler bunların üzerine gidiyor. Ama şu an en bilinmedik, en çözemediğimiz şey genetikte kanser. Çünkü kanser bir mikrop, virüs, bakteri hastalığı olsaydı 50 kere çözmüştük. Ama kanser kendi vücudun reaksiyonu. Onun da bir çözümü var aslında, bulundu diyorlar. Bence de var. Ama Bence de var. medikal sektörü beslemek amacıyla, yani kapitalizmin gereği bunun var. verilmediği Bir de söyleniyor. şu var, her ülke onu bulması gerekiyor. Yani kanserin çözümünün insanlara verilmesi için hemen hemen o tepedeki 8-10 tane ülkenin o çözümü bulması gerekiyor. Şimdi 2-3 tane ülke bulduğunda bunu kendi lehine kullanıyor. Kendi adamlarını iyileştiriyor ve halka verilmiyor bu. Ama şimdi 8-10 tane daha ülke bulunsun. Sonra ne olacak? Bir anlamı kalmayacak. İşte yapay zeka gibi. Yani 2005'te Person of Interest'i izliyorduk. Adamlar yapay zekayı kullanıyordu. 3-5 ülkede vardı. Facebook'lar falan öyle oluştu. Sonra ne oldu? Çin de bunu yaptı. Japonya da bunu yaptı. O teknoloji herkese geçince biz uygulama olarak 2023'ten itibaren indirebildik. Teflon uzay teknolojisinde kullanılıyordu. Rusya'da yapınca bir anlamı kalmadı. Teflon tavaya dönüştü. Şimdi de kanser uygulamalarının çözümünün yayılabilmesi için artık herkesin yani bir anlamının kalmaması gerekiyor. O yüzden de çok yakın zamanda Çin'de işte Japonya'da şurada burada ilaç sektörü için bakmazlar o ülkeler. O ülkeler kendi çıkarlarına bakarlar. Yani biraz hızlı konuşuyorum ama gerçek bilim ülkelerin gizli depolarında yapılıyor şu anda. Gizli laboratuvarlarında yapılıyor. Ama bazı şirketler de var ki ülkeler üstü. Yani Üstü. tüm ülkeleri de Kesinlikle. kapsayacak şekilde yönetiyor ve Evet. o yüzden bu açıklanmıyor diyorlar. Evet, Bunu anlamaya o da var. çalışıyorum. Fakat orada da aynı şey geçerli. Bir sürü şirket ulaştığında bir anlamı kalmayacak. Tek 2-3 şirket ulaştığında milyardersiniz. 100 milyon da verirsiniz. 500 milyon da verirsiniz. 50 tane şirket ulaştığında bir anlamı kalmaz. Halka 150 dolara bile düşer yani bu. O yüzden iyi bir çağa doğru gidiyoruz. Muhteşem bir çağa doğru gidiyoruz. Yani baktığımızda teknolojik bir çağa gidiyoruz. Uzay, genetik, bilişim ve genetik müdahaleler. Genetik müdahalelerle şimdi hurda genleri de açmaya başlayacağız. Bize faydalı olan gen off, gen on projesi ortaya çıktı. Bir geni açıp kapatabiliyoruz ama ne işe yaradığını bilmiyoruz. İnsan üzerinde deneyemiyoruz şu anda. Kapalı bir geni açabiliyoruz. Daha önce X ışınları yollayarak açmayı denediğimizde kanser hücrelerine dönüşmüştü onlar. Daha da ilginci 2022 yılında bir şirket kuruldu. Altos Lab şirketi. Bunda Shinya Yamanaka'yı getirdiler bilim ekibinin başına. Milyarderler inanılmaz para yatırdı. Ve Shinya Yamanaka'ya şunu sordular. Bizi ölümsüz yapabilir misin? Bizi genetik olarak gençleştirebilir misin? O da dedi ki dönün bakın. Ben Nobel almış bir adamım. Neyle Nobel aldı Shinya Yamanaka? 4 tane gen ile 4 tane silgi geni buldu.
bu gen hücrenin bütün yazgısını silebiliyordu. Ama bu 4 genden bir tanesi CMYC geni kanser oluşumunda da rol alan bir gen. O yüzden yani siz bütün yaşamınızı sıfırlayabilirsiniz. Bütün hücreleri gençleştirebilirsiniz ama en ufak hatada kansere de dönüştürebilirsiniz. Büyük bir Bunun risk var arasında orada. kalmıştı Shinya Yamanaka. Ve bunu çözemedi. Bunu çözemedi. Hala da çözemedi. 2022'de bütün imkanları sundular. Şimdi 3 yıl geçti. İnanılmaz bilgiler gelmeye başladı. Çözeceğiz yakında diyorlar. Çözdüğü anda zaten bırakın siz kanseri yenmeyi yani. İnsanlar 90 yaşından 50 yaşlara düşecekler. Düşecekler o kadar. Düşecek, Ne o kadar kadar. iyi bir şey olacak onda çok emin Şimdi olamıyorum. Yani dünya şöyle, nüfusu bu kadar kalabalıkken Şöyle düşünün. Gen, kaynaklar anlamında. genle oynamamız GDO dediğimiz şey bunu da çözüyor. Düşünün 300 milattan sonra binli yıllarda 300 milyon insan yaşıyor. 150 milyon kişi açlığa dayalı hastalıklardan ölüyor. 1800'lerde ortalama insan yaşı 28. Fakat şu anda 8 milyar insan yaşıyor. Açlığa dayalı hastalıklardan ölenlerin sayısı yılda 10 milyon. Yani bunu nereden biliyoruz? İşte World Matters denen bir yapay zekanın sitesi vardır. Girerseniz oraya şu an anlık ölümleri bile size verir. Her şeyi verir. Google'da atılan aramalardan Twitter'a kadar hepsini, anlık içtiğin sigaraya kadar bütün şeyleri verir orada. Satılan sigaraya kadar, petrolün biteceği güne kadar, doğalgaza kadar tüm verileri dünyada birleştirir verir. Orada bakıyoruz bu kadar oran. Niye? Çünkü öyle bir sistem geldi ki artık GDO dediğimiz hani milletin çok sevmediği, istemediği domatesin içinde patates yetiştirebiliyorsunuz DNA ile oynayarak. Fakat ben niye bunu tehlikeli bulmuyorum? Çünkü açlığı bitirdi birincisi. İkincisi ilk ürünlerimiz bizim milattan önce 11 bin ile milattan önce 7400 yılları arasındaki ilk evcilleştirilen ürünler de GDO'lu ürünlerdir. Yani evcilleştirme dediğimiz ilk mısır yenmez. Onun DNA'sıyla oynanmış, mısır yenilebilir hale getirmiş. Buğday 21 tane buğday türü var. 2 türü tek sıralı buğday ve çift sıralı buğday üzerinde DNA müdahalesi yapılmış, yenilebilir hale getirilmiş. Yani ilk yediğimiz de bizim GDO'luydu. Şimdiki yapılan GDO'nun bir başka versiyonu ama daha o teknolojiye gelemedik. Bir yenilemeyen bir şeyi yenilebilir hale getiremedik mesela. Ama bu bile şu anda inanılmaz bir gıda bolluğu yarattı. Yani dünyada düşünün her yapılan 100 yemekten 90 tanesi çöpe atılıyor. Yani genele yayılmıyor ama belirli bir Genele- zümrenin elindekilerin %90'ı çöpe atılıyor. İşte şunlar bunlar işte ama neticede genele O israf baktığımızda biraz daha 10 hani milyon bolluktan ziyade. açlığa dayalı hastalıklardan ölüm oranı 300 milyonda 150 milyondu. Şimdi 8 milyarda 10 milyon. Yani bunu da çözmek mümkün. Çünkü teknoloji bunu da çözer. Yakında göreceğiz yani. Bu siz de muhtemelen yapmaya başladınız. Ben de yapıyorum. Bir hap alıyorsunuz. Bütün vitaminler içinde var. Acıkmıyorsunuz. Günde tek öğüne düşürüyorsunuz. Zevk için yemek yiyorsunuz falan yani. Vitaminler şunlar bunlar. Bakın ya şu ara dolu dolu. Hepsi de şey yani organik vitaminler içiyorsunuz. Yakında hap alacağım yemek yemeyeceğim hikayesine geçeceğiz. Ama zevk için yemek yiyeceğiz falan. Bunların hepsi zamanla ama dedim ki 2060'a kadar bir süreç var. Bu sürecin içerisinde ben bu kadar ileri teknolojiden bahsederken, boyutlardan bahsederken dünyada ilkel formu hala yaşayan insanlar var. Sokağa çıktığınızda birinci nesilden kalmış Homo erectus gibi davrananlar da var. Son nesilden olanlar da var. Yani 12 tane müdahale var ve bunlar aralarında kaynaşmışlar. Şey gibi düşünün. Telefon hattı dünya ama şimdi ben bir Ericsson 688 alsam çalışır mı bu hattın üzerinde? Çalışır. Ama yazılımı bu kadar. Ne yapabilir? Arar, mesaj atar. Elindeki kadar Ama olacak. işte Alet. Samsung veya işte S24'ler, iPhone'lar falan baktığınızda onun yazılımı aynı hat üzerinde çalışıyor. Yani 688 ile iPhone'u arayabilirsiniz. Bunu insan boyutuna getirelim. 688 yazılımda bir erkekle iPhone kadını evlenebilir. Ondan da ortada bir çocuk doğabilir. Yani o yüzden her nesilden kalan insanlar aramızda mevcut. Ve sizin sorunuza cevap insanlar ölümsüzlüğü yakalarsa dünya dolup taşmaz mı? Bakın Avrupa hemen hemen her şeyi yakaladı ama intihar oranı en fazla. Yani dünya bir şekilde dengeyi bulur. Ölmek isteyen yine ölür. Yani Ya- dünyayı yani- tüketmeyelim de benim tek Ya- derdim o kadar nüfus fazlalaşacak ki işte yerleri kazıyoruz, işte suyu tüketiyoruz, onu alıyoruz, bunu alıyoruz. Ama Bir tek çocuk- de Okyanusu bile temiz suya çevirebilecek teknolojimiz var yani. Adamlar çölün ortasına şey kuruyorlar. Dubai'ye gittiyseniz hani beyaz çorap testi yapıyorlar yani. Sokakta
toz bulamıyorsunuz yani. Her türlü teknolojiyi getirebiliyorsunuz. Elinizde yeter ki teknoloji olsun ve iyi niyet olsun. Evet. Ha, kötü niyetle dediğiniz O çok önemli. İyi niyet çok önemli burada. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Gerçekten pek çok konu hakkında tekrar böyle soru işaretlerinin biraz daha yanıt bulmaya başladığına ben hissediyorum. Umuyorum izleyicilerimiz için de öyledir. Efendim çok teşekkür ediyoruz sizlere. Bizleri izlediğiniz için YouTube'dan lütfen takip etmeyi unutmayın. Abone olun, like atın ve bol bol yorum yazın. Yorumlarda görüşelim aşağıda. Görüşmek üzere.